Ama hiçbir şekilde bu buğdayın atasıyla ötesiyle oynanık değil. 100 yıl önce, 1000 yıl önce neyse aynı buğday devam. Gidip de genetiğiyle oynanmış bir buğday cinsi değil. Atadan öteden gelen. Her tohum kendi yöresinde yetişir. Çünkü oranın biyoçeşitliliği, sineği bile çok önemli. Arısı önemli, işte kokusu önemli, toprağındaki mineralleri yaratan her şey önemli. Tabii ki o zaman da o ürün özel oluyor. Bu bölgede hep sarı buğday ekilir. Babam derdi ki biz sarı buğday ekerken işte az o zaman kazmayla daha şey ekerdik. İşte az yavaş çalıştık mıydı derdi, hiç mi sarı buğday bazlaması yemediniz de böyle çalışıyorsunuz gibi. Sarı buğday bizim dedemiz, ebemiz buğdayı diyelim artık, o şekilde yıllardır ekiliyordu. Biyoçeşitliliğe katkımız olsun, bu türlerin kaybolmasını önlemek amaçlı. Bunun yanı sıra eski türler modern buğdaylara göre daha az ilgi ve özen istiyorlar. Bunlara yerel türler deniyor. Nerede ekiliyor? Diyelim ki Gülnar'da bu buğday ekiliyor. Yüzlerce yıldır ekiliyor. Dolayısıyla bu buğday ve o Gülnar'ın toprağı birbirleriyle artık çok dost olmuşlar, çok arkadaş olmuşlar. İlaç atmak gerekmiyor. Çok fazla gübre atmak gerekmiyor. Biliyorsunuz değişik bölgelerde siyez buğdayı, kara kılçık, farklı çeşitler var. Zaten 10 bin yılın üstünde Anadolu topraklarında buğday ekilişi yapılmakta. Hani mühim olan şu anda bir dekara bizim tohumlarımız 150 kilo veriyor, 200 kilo veriyor kendi şartlarında. Ama sertifikalı ya da melezlemesi yapılmış tohumlar ya da ithal tohumlar geldiği zaman bunlardan çok daha yüksek ürünler alabiliyorsunuz. Ürünümüzden tohum çıkarıp onu tekrar ekmemiz lazım. Kısır tohumdan değil de kendi ürünümüzün tohumundan üretmemiz lazım. Ata tohumu budur. Bu şekilde yapmamız lazım. Biz buğday ektiğimiz sürece biz burada sarı buğday ekeriz. Başka buğday bizim bölgeye uyum sağlayık. Kalitesi biliniyor. Sarı buğday alan ne yapacağını biliyor. Nasıl unu çıkacağını, bulguru çıkacağını biliyor. O piyasaya oturmuş bir buğday türü. Bizim için de makinelerimize uygun. Bugün oldu, işte 2 gün içinde dereyim veya 3 gün içinde, 1 hafta içinde yok. Bunu 15-20 günde olduktan sonra beklesen çok fazla bir zayiat yapmıyor, yani dayanıyor. Tabii bütün dünyada korumaya alınmış olan, kaybolmakta olan ürünler devam etmesinin en önemli sebebi yerel yiyecekler. Yani eğer ben burada sarı buğdayla ilgili bir yemek yapıyor isem o buğday orada ekilmeye devam ediyor. Ticari değeri olmasa bile. Bulgurunu yapıyoruz, yarmasını yapıyoruz, tahranasını yapıyoruz, tahılını yapıyoruz, kavurgasını yapıyoruz. Bunlar makarnalık tip dediğimiz buğdaylar. Durum diye geçiyor. Durum buğdayı bulgur içinde, işte erişte içinde uygun bir buğday. Protein değeri yüksek olduğu için ekmekte de kullanabiliyorsunuz. Sarı buğdayın böyle bir farkı var diğerlerinde. Bol lifli bir buğday. Onun için sindirim sistemine çok faydası var ve tok tutan bir yapısı var. Tokluk veren bir yapısı var. Yüzyıllardır gelen o damak tadımız, o annelerimizden bize gelen o kültür, mesela o tadı bulamayabiliyoruz. O yüzden zaten özellikle sarı buğdaydan yapılmış bulgur isteyenler oluyor. Sarı buğdaydan yapılmış işte biliyorsunuz dövme pilavı yapılıyor. Bizim burada çok yaygındır, kısırdır, batırıktır vesairesidir. Hani o lezzeti insanlar bunlarda bulduğu için bizim için çok değerli. Biz bu konuda bir şey yaptık, tadım.
masalar koyduk Mersin'de, Tarsus'ta. Bir sürü ekmekleri yan yana koyduk. Yaşlıların hepsi, ben bunu hatırlıyorum. Mesela şehirde oturuyor ve artık ekmiyor. Ben bunu hatırlıyorum. Bu benim çocukluğumun ekmeği dedi. Mesela gençler de ilk defa gördüler, şehirde yaşayanlar. Ama kırsal zaten biliyor, kendi ekiyor. Farkındaysan demin sarı buğdaydan bir sıkma yedim. Bir de batırık yaptık. Batırık o yörenin tarifi. Bu buğdayın kendi tadı var ve kendi kokusu var. Bunu kim veriyor? Oranın biyoçeşitliliği veriyor. Bizde bulguru çok revaçtadır yani. Bulguru çok iyidir tüketim olarak, şey olarak. Bir de samanından, yani hava şartları, iklim, yağış iyi alırsa boy da oluyor. Buğday iyi olduğu gibi aynı zamanda samanı da hayvanlara yem olarak kullanılıyor. Biz buna genlik deriz. Günler halkı bilir. Ekin genliği, yem, malın, sütü, eti düzgün olur. Ekinden sonraki yere genlik denir. Şimdiki çobanlar her biçilen yerde bir gün 2 gün güderler. Hem işte yemden tasarruf etmiş oluyorlar. Hem de genlik oluyor, süt oluyor. Şimdi tam peynir zamanı. Peynir yapıyorlar. Yoğurt çalan yoğurt çalıyor. İşte yapabilen yapıyor. Üretici şimdi gübre fiyatlarının artması, mazot fiyatlarının artması, maliyetlerin artması, üretici bir de havalar kurak giderse, çünkü bu sulama değil daha çok kıraçla yetiştiği için normal yağışla almazsa üreticiler daha çok zora sokuyor. Son yıllarda en büyük sıkıntı o. Kar yağdı buraya. Nisan'ın 10'unda yaklaşık bir 5 santim falan. Nisan'ın 10'unda. O günden beri de şey olmadı. Hiç yağış olmadı. Şimdi bu sarı buğdayın zaten esas tanesinin büyümesi böyle işte Mayıs ayının, yani 10'u gibi, 15'i gibi, bana oldu mu böyle taneler şey gibi olur böyle. Biz çakmak gibi deriz. Çakmak taşı gibi deriz. Yağış olmadığı için taneler biraz şey oldu yani. Biz cılız diyoruz işte ona, yani küçük oldu. Efendim işte çiftçilik, işçilik pahalandığı için bir de köylerde gençler kalmadı. Köylerde gençlere bir hak tanımayan yok. Burada bizim gibi yaşlı adamlar kaldı. Biz de kendimiz yapacağız diye uğraşıyoruz. Ben şimdi şu harmanı süreceğim. Biz hariç 5 işçi olacak. Mazotunu yakacaksın. Kaç gündür deriyorsun. Gübre maliyetleri var. Bu sene de gübre maliyeti 2'ye katlamış. Ben bunu satacağım. 2 katına gübre alacağım. Seneye nasıl ekeceğim abi? Bizim bundan 15 yıl, 20 yıl önce buğdaylarımız komple Türkiye çapında bulgurluk olarak gidiyordu. Türkiye çapında. Aynı bizim yaptığımız usul, mutta belki yüzlerce bulgurhaneler vardı. Yani onlara göre ilkel usul. Ne yapıyor? Güneşte kurutuyor. İşte ateşte pişiriyor. Büyük kazanlarda. Onlara göre ilkel usul. Ne yaptı bunu belediyeler? İşte kirlilik yaptığı için kenarlara taşımaya çalıştı. Bulgurcu da ne yaptı? Kereye koydu, daha sistemik bir bulgurhane koydu. Abi şuradan bulgur giriyor, buğday giriyor, öbür taraftan bulgur çıkıyor. Fabrikasyon. O da pilav, bu da pilav abi, ikisine bir bak. O da pilav, bu da pilav. Renk olarak aynı. Tamam daramasına bak. Bizim buradaki buğdaylar 300 kilo da olsa, 500 kilo da olsa gelir, tüccar gelir alır giderdi. Buranın buğdayı farklı. Bak buranın buğdayı farklı. Başka yerden buğday alırsa bunu karıştırır öyle satar. Tohum zaten her şekilde oluyor. Bunun en kolay tarafı tohum. Tabii gübre, diğer masraflar falan şey olduğu için arazilerin engebeli olması son zamanlarda üretimi düşürdü. Ama fiyat noktasında bir gelişmeler olursa, tatmin ederse
tekrardan bir yönelme olur yani. Yani şöyle söyleyeyim, ben sarı buğdayı bilmiyordum. Durum buğday diye bir şey biliyordum ama bunun yöremizdeki buğdayların hiçbirini bilmiyordum. Slow Food'la birlikte bunu öğrenmeye başladım. Slow Food uluslararası bir vakıf, İtalya merkezli. Bütün dünyada da bunun küçük böyle her şehirlerde birlikleri var. Ne mutlu ki bize Tarsus'ta da böyle bir birlik var. 2019 yılında Mayıs ayında kurulduk. Başvurularımızı yaptık, kabul edildi. Bütün Mersin'i temsil ediyoruz. Ondan sonra komisyonları kurduk. Çünkü Slow Food akımı ne demek? Yereli güçlendir. Yereldeki ürününü güçlendir. Biz de dedik ki yereldeki ürünler neler olabilir? En başında buğday. Buğday komisyonunun kurulmasıyla birlikte Slow Food'daki diğer arkadaşlarla beraber Mersin'de, Adana'da işte yerel buğdayların neler olduğu, bunları nasıl tanımlayabileceğimiz, nasıl bulabileceğimiz konusunda araştırmalar yaptık. Ondan sonra ne yaparız diye düşündük. Dedik ki biz tarım araştırma enstitülerine ve şeye gidelim. Üniversitelere gidelim. Gittik, oradan da pek bir şey elde edemedik. Bölgedeki tarım araştırma enstitülerinden. O zaman halkla söyleşi yapalım dedik. Değirmenleri ziyaret edelim. Hani değirmenlerde neler var, halk ne diyor falan. Silifke'ye gittik. Sohbetimiz sırasında bir sarı buğdaydan bahsettiler. Komisyon olarak Kent Konseyi'nde de bir komisyon kurduk bu konuda. O komisyonla birlikte Mersin Büyükşehir Tarım Daire Başkanlığı'na yazıyla başvurduk. Böyle bir buğdayımız var ama nasıl elde edeceğimizi bilemiyoruz. Biz de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhap Seçer'le görüştük. Hani böyle bir proje talebi var, değerlendirelim mi diye. O da bu projeden çok memnun oldu. Hani bunlara sahip çıkmamız gerektiğini, gen kaynaklarımızın korunması gerektiğini, kültürel mirasımızın bir sonraki nesillere ulaşması anlamında önemli buldu ve bu projeyi uygulamamız gerektiğine karar verdi 2019 yılında. Biz önce mutfakta tabii bu projeyi pişirdik. Hani nereler yapılır, kimle çalışmamız gerekiyor. Daha sonra Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile irtibata geçtik. Onlar da daha önce 5-6 yıl önce Mersin bölgesini gezmişler ve bu gen kaynaklarının korunması ile ilgili yerel tohumlarda numuneler almışlar ve üzerinde çalışmalar yapmışlar. Eski yıllardan beri ekilen ve saflığını korunması anlamında Silifke bölgesinde çalışma yapmamız gerektiğini ve Balandız Mahallesi'nde bunun daha uygun olacağı ile ilgili ortak fikre varıldı. Her üreticiye 5'er dekar olmak üzere 13 üretici seçildi. Yerel buğday üretimi yapan. Ama biz dedik ki hani başka bir şekilde başka buğdaylar üzerinde çalışma yapmayın. Yine yerel buğday üzerinde çalışalım diye. Hem onları teşvik edelim. Hem de ürünlerini değerinin fazlasında satın alalım ki onlar üretmeye bir şekilde devam etsin. Şeyler geldi buraya, bu tohumcular. Onlar bize destek verdi. Bu tohumu biz kendimiz ürettik. Onlar beğendi. O alıcılar beğendi, o tarımcılar beğendi. Burayı daha güzel gördüler. Buradan alıyorlar. Kim ektiyse ona verdiler. Bizim belediye Tarım Daire Başkanlığı bizimle irtibata geçti. Biz de tabii muhtar olaraktan vatandaşı, üreticileri topladık. Dediler böyle böyle sizinle bir sözleşme yapacağız. Ve bunun üzerine sözleşme yapıldı bu şekilde. Esas işin enteresan tarafı, İlk önce belediyeden geldiklerinde ben bu 13 kişiyi topladım. 13 kişi değil 50 kişi toplardım. Şimdi işlerinde acaba dediler bu nedir, neyin nesi çekinceme vardı. Ama sonra baktılar ki beni niye üye etmedin, beni niye şeyin içine katmadın, böyle şey yaptığımız da oldu. Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden uzman arkadaşlarımız sürekli bu arazileri kontrole geldiler. Herhangi bir şekilde ilaç kullanımı yapılmadı. Daha sonra Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hazırlamış, açıklamış olduğu ücretin 2 katını verelim.
ve bu insanların da üretmiş olduğu buğdayları biz bunlardan satın alalım noktasına geldi proje. Büyükşehir Belediyesi ektirebilir ama satın alamaz. O arada Meral Seçer de Mersin'den Kadın Kop'un kooperatif başkanı dedi ki biz alalım. Hem de dedi kendi kooperatifimize bir marka olsun. Sarı buğday bizim markamız dedi ve bu şekilde başladık. Bunların ekimi yapıldı. Biz projeye 2020 yılında dahil olduk. Kooperatif olarak da 2019'da kurulmuştuk. Yeni bir kooperatiftik. Büyükşehir'in bu projesini duyduğumuzda bizim de kooperatif olarak vizyonumuzda, misyonumuzda olan ata tohumuna sahip çıkma, bunun tanıtılması, bilinirliğinin artırılması konusu olduğundan dolayı dedik ki biz bu projeye dahil olalım. Bunu katma değerli ürünler haline çevirerek bunun değerini daha çok artıralım. Bununla ilgili tanıtımlarımızı yaptık. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yöreden Kafe'de satışa sunduk. Daha sonra gurme zincirlerine verdik. Ve ulusal çapta büyük marketlerle görüşmelerimiz oldu. Bu yılda onlara vereceğiz. İnsanlar bunu Instagram'da, web sitesinde talep ettiler. Yani onun bilinirliğinin duyulması açısından çok mutlu olduk. Amacımız zaten bu sarı buğdayın ulusal alanda tanınırlığının, bilinirliğinin artmasıydı ve ekiminin, dikiminin artması. Kısa süre içinde bir ekimde artış oldu. İşte bu yılda geçen yıl verdiğimiz buğdayın bu yıl örneğin 10 ton versek bu yıl 20 ton verdik. Yani çok geniş arazimiz var. Ekilmeyen, boş kalan. Şu anda onlara zaten başladık. Ekmeye başladık. Bu işleri kadınlarımızla ve kooperatif ortaklarımızla birlikte gerçekleştirdik. Geleneksel yöntemle yapılmasını arzu ediyorduk. Bundan dolayı bir organizasyon gerçekleştirdik kadın kooperatif olarak. Bunların kazanlarda kaynatılması, kurutulması ve bunların da hijyen koşullarda olmasına çok özen gösterdik. Kaynatma sürecinde mevsim olarak sıcak, büyük kazanlar kuruldu. Buğdayların yıkanması, sonra buğdayların yıkanırken ziyan olmaması için bir sistem kurduk. Sonra bu kaynatıldı ve terasta temiz bezler satın alındı, beyaz bezler. Onun üzerinde kurutuldu. 2 yıldır bu şenlikten dolayı şeyde de yer alınacak, ulusal basında yer alınacak. Türkiye'nin her yerinden arıyorlar. Bize muhtarım ille şu kadar gönderir misin? Türkiye çapında duyulunca birçok yerden sarı buğdayla alakalı talepler gelmeye başladı. Bu da tabii neticede bizim projemizin amacına ulaştığını ve bunların ekiminin, bu tip buğdayın, sarı buğdayımızın ekiminin devam ediciliğiyle alakalı bizde bir memnuniyet oluştu ve onun da kararını verdik. 2021 hasat döneminde köylülerle yaptığımız konuşmalarda telefonlarımız susmadı demişti muhtarımız. Bunun üzerine ekim alanlarının genişlettiklerini öğrendik. Kooperatifin bunu bulgura, una dönüştürerek bir pazar oluşturması onlarda da bir heyecan yaratmış. Bize de dedi tarım endüstride biz dedi aracın tekerini döndürdük. Siz artık yani biz zaten ekiyorduk ama yani bu kadar bir ilgi artık arttı.
Zaten proje amacına şöyle ulaştı. Bundan sonra biz mesela projemiz 3 yıllıktı. Biz projemizi bitirdik. Ama onlar bunun ekimine devam edecekler çünkü ciddi bir talepleri var şu anda. Güzel oldu bu proje yani. Biz projeden çok memnun kaldık. İnşallah belediye de bizden, kooperatif de bizim geçen görüşmemizde işte dediler hani sözleşme bitti ama bize destek belki veremeyebiliriz ama dediler buğdayı almaya devam edeceğiz dediler. Biz de üretmeye devam edeceğiz inşallah yani. İnşallah böyle devam edecek diye düşünüyorum.